Evet arkadaşlar, bir sıra 36 tane sık iğnemizi ördük geldik. İlmek belirleyicimizi çıkarmadım, başlangıç sıramız. Şimdi 10 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. Bu sırada kolları takacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ördüm. Şimdi kolunu takıyorum. Arkadaşlar bakın, kollarımız şu şekilde. Şurada bir çıkıntı var. Böyle değil, böyle takıyoruz. Görebiliyor musunuz? Şöyle takıyoruz bakın. Böyle değil, böyle takıyoruz. Kollar bu şekilde duracak. Böyle durmayacak, böyle duracak. Takalım arkadaşlar. Bir tane buradan alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmekten oluşuyor. 6 da takacağız arkadaşlar. Bir tane bundan aldım. Şuradan. Hemen karşıya geliyorum. Oyuncağımı oturttum şu şekilde. Gözüküyor mu? Evet. Şimdi bakın, şuradan sık iğnemizi yapmıştık. Şu yanına batıyorum. Batıyorum ve ikisini birlikte çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ördük. Bu ipi de bakın, kolun ipini de içeriye saklayacağım. İçeride bırakıyorum, iç tarafa alıyorum. Örmeye devam edelim. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane karşıdan alıyorum. Ve birleştiriyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de gövdeden alıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane kol. Bir tane gövde. Birleştiriyorum. Bir tane kol. Bir tane gövde. Birleştiriyorum. Şimdi gövdeden sonuncuyu alacağız arkadaşlar, şurada. Karşıdan da alalım. Yanlış yerden almışız. Sonuncuyu alıyorum arkadaşlar. Bir tane gövdeden aldım. Bir kol bir gövde yaparak bunu da örüyoruz. Şurada arkadaşlar 6 tane sık iğnemiz kalacak. Bakın, sonuncuyu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sık iğnemiz. Buradan işaretleyici takalım. 6 sık iğnemize gelene kadar örüyoruz arkadaşlar. Örelim. Evet, geldik arkadaşlar. Şuradan sayalım. 2, 4, 6. 6 tane sık iğnemiz kaldı. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Diğer kolumu takıyorum arkadaşlar. Buradan bir tane ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir ilmek aldım. Koldan.
Şimdi sıradaki sık ilmeği, sık iğneyi alacağım arkadaşlar. Bir tane aldım. Gövdeden aldım. Şuradaki ipimizi şunu yukarıya çıkartalım. Bu şekilde. Yukarıda dursun. Şuradan tutabilirsiniz benim gibi. Pardon. Örelim arkadaşlar. İkisini birlikte örüyoruz. Aynı şekilde koldan alıyorum. Gövdeden alıyorum. Örüyorum. Koldan alıyorum. Gövdeden alıyorum. Örüyorum. Koldan. Gövdeden ördüm. Koldan. Bir tane kaldı arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Sonuncuyu da alıyorum burada. Ve örüyorum arkadaşlar. İlmek belirleyicimi buraya tekrar takıyorum. Bu sırada 4 tane sık iğne, bir tane eksiltme yapıyoruz. 6 defa 30 tane sık iğnemiz kalacak arkadaşlar. İsterseniz biraz birlikte örelim. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 sık iğne, bir eksiltme. 4 sık iğne. Birinci eksiltmemi yaptım. 4 arkadaşlar. Şimdi ikinci eksiltmemi yapacağım. Sayalım. 1 2 3 4. 4 tane ördüm. Bir tane eksilttim. 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar 4 tane ördüm. Şimdi bir tane daha eksilteceğim. Bakın şu kısım böyle, sizin de böyle duruyorsa bunu en son şuradan bağlayacağız arkadaşlar iplerle. Eksiltme işlemini yapalım. Bir tane buradan alıyorum. Ön kısımlardan alıyoruz arkadaşlar eksiltme işlemini. Kola geldiğimizde de eksiltmelerimizi bırakmıyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi 4 tane sık iğne. 1 2 3 4. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldim. Şurada sonuncu eksiltmemi yaptım bakın. Şu ikisini birlikte ördüm. İlmek işaretleyicimin olduğu yerle beraber birlikte ördüm. Sonuncu eksiltmemi yaptım. Şuradaki ipler vardı kolların. Bunları bağlıyorum şimdi içeride. Bağladım arkadaşlar. Bunları içine koyuyoruz. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz artık bu sırada. Sonuncu eksiltmemi yapacağım. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şu anda toplam 34 sıra örmüş olduk. 35. sırayı örüyoruz. Pardon arkadaşlar, 35 sıra örmüş olduk. Şimdi artık bu işlemden sonra
boyun kısmına geçeceğim. Toplam 24 tane sık iğnem kaldı. Bu sırada artık. 3 sık iğne, bir eksiltme yaptım. 24 tane sık iğnem kaldı. Şurada. Şimdi boynunu örmeye geçiyoruz. Boynunu birleşik devam edeceğiz. Güzelce düzeltelim arkadaşlar şu kısımları. Boyuna geçiyorum. 3 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz bu sefer. Örelim arkadaşlar. 1 2 3 sık iğne ördüm. Şimdi arttırmayı yapıyorum. Yanına. Şuraya. Şöyle göstereyim. Bakın 3 sık iğne ördüm. Arttırmamı yapıyorum. Bir, iki. Bu şekilde arkadaşlar 3 sık iğne, bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bakın şurada ilmek belirleyicim var. Artık 3 sık iğnemi ördüm. Burada arttırma yapacağım. Arttırmayı yapacağım. 1, aynı yere 2 tane batıyorum ve 2. Son yaptığım arttırmanın başına ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. İlkine değil, bakın sonuncuya takıyoruz. Şimdi 4 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Örüp gelelim arkadaşlar sıra sonuna kadar. Sıra sonumuza geldik. Şimdi 5 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Şu anda 38. sırayı örüyoruz arkadaşlar. Şu an 38. sıradayız. 5 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen yanına batıyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Arttırmamı yaptım. Arttırmamı yaptım. Arttırmamı yapıyorum. Ve sonuncu arttırmam arkadaşlar. 4, 5.'yi örüyorum. Şuraya sonuncu arttırmamı yapacağım. Son yaptığım arttırmaya tekrar ilmek belirleyicime takıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda ördük. Şu bir tane daha ilmek belirleyici aldım. Hemen şuradan herhangi bir yere, bakın şu üst kısma değil, şuraya herhangi bir tanesine şu şekilde ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. 38. sırada olduğumuzu bilmek için taktım bunu. Gözleri yerleştirirken bize yardım edecek. Şimdi 6 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Çıkartıyorum. 5 oldu. 6. Bir tane arttırıyorum.
ilmek belirleyicim arkadaşlar. Tekrar taktım. Örüyoruz arkadaşlar. 6 tane sık iğne daha. 4 5 ve 6. Arttırma yapıyorum. Aynı yere 2 tane batmak arttırma demek. Unutmayalım. 1 2 3 4 5 6. Arttırmamızı yapalım. Örelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Arttırmamızı yapalım. 1 2 3 4 5 6. Arttırmamızı yapıyoruz. Devam edelim. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Arttırmamı yapıyorum. İkinci ilmeğime taktım arkadaşlar. Bu sırayı da bitirdik. 39. sıramız bitti. Şimdi arkadaşlar 40. sıradayız. Bu sırada 7 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Arttırmamızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7. Birinci yumağımız bitti arkadaşlar. Nasıl bağlanacağını da göstereyim ben size. Siz istediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Gözüküyor mu? Üzerine koyuyorum. Parmağımdan doluyorum. Etrafından dolalım. Bakın altına getirdim. Çapraz yaptım. Bunu buradan çaprazlıyorum. Şu kalanı buradan bastırıp halkanın içinden geçirip tutuyorum. Böyle bakın kopmuyor. Sıkıştırdık. Devam edelim. En son ne yapmışız? En son arttırma yapmışız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. 7 sık iğne bir arttırmayı. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. 41. sırayı öreceğiz şimdi. 40. sıramız bitti. Bu sırada da 8 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Artık bu son arttırma sıramız arkadaşlar. 8 sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8. Bir tane arttırıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. Arttırıyoruz arkadaşlar. İkinci arttırma. Toplam 6 defa arttırma yapıyoruz. Sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. Arttırmamızı yapalım. Üçüncü arttırmamız. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dördüncü arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 8. Beşinci arttırmamız. 1 2
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sonuncu arttırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 ile arttırmamı yaptım. İlmek belirleyicimi takıyorum. Son yaptım sık iğneye. Biraz uzun bırakacağım. Şimdi arkadaşlar diğer tura geçmeden şu boşluklar var şuralarda, şu kısımlarda, bunları dolduralım. Gelelim arkadaşlar. Doldurma işlemini tamamladım arkadaşlar. Şimdi 5 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 60 sık iğnemizi örelim ve gelelim. 5 sırayı ördük geldik arkadaşlar. 60 sık iğne arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi artık eksiltmelerimize geçiyoruz kafamızın. 8 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Eksiltme yapıyorum arkadaşlar bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Arkadaşlar eksiltmelerimizi yapalım. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne, 1 eksiltme yaparak örelim. Sıra sonunda görüşelim. Arkadaşlar 8 sık iğne, 1 eksiltme yaptık. 54 tane sık iğnemize ulaştık. Sıra sonuna geldik. Şimdi bir sıra 54 tane sık iğneyi arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Sonra tekrar geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi 7 sık iğne, 1 eksiltme yapıyoruz. 48 tane ilmeğimiz kalıyor. Örelim arkadaşlar. 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne örüyorum. 1 eksiltme. 6 tane eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Gelelim. Sıra sonuna kadar ördük. Son eksiltmemizi de sıra sonunda yaptık arkadaşlar. İlmek belirleyicimi taktım. Şimdi 4 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 48 tane ilmeğimizi örüp geliyoruz arkadaşlar. 4 tur öreceğiz. 4 tur arttırma eksiltme yapmadan 48 ilmeğimi ördüm geldim. Şimdi arkadaşlar gözlerimizi takacağız. Geriye doğru sayacağız. 48. sıraya takacağım ben gözlerimi. 47 ve 48'in arasına. Şurası 53, 52, 51, 50, 49. Şurası 48 arkadaşlar. Bir tane işaretleyici takalım buraya. Gözlerimizin yerini ayarlayalım. Şurada gözlerim var. Şuraya takıyorum. Arasında 9 tane sık iğne kalacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle bir bakalım. Biraz yamuk oldu. Şuraya takacağım. Bunu da bir tane kaydıralım. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde taktım ben. Göz kararı ayarlayacağız. Şöyle doldurma. Ortalı olsun. Takalım arkadaşlar gözlerimizi. Vidalı göz kullanıyorum. Taktık. Bunu çıkartabiliriz. Taktık arkadaşlar. Gözlerimizi sağlamlaştıralım. Bu işlem önemli. Çocuklar oynadığı için bu oyuncaklar. Yakıyoruz. Biraz bastırıyoruz. Tamamdır. Şimdi örmeye devam edebiliriz arkadaşlar. Bu sıramızda 6 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız.
Toplam 6 adet yapacağız. 54. sırayı örüyoruz. 42 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. Dört, 5, 6 sık iğne ördüm. Bir eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Altı tane ördüm. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 6 ördüm. Dördüncü eksiltme. 6 tane ördüm. Beşinci eksiltme. 4, 5, 6 tane ördüm. Sonuncu eksiltmemi de yapıyorum arkadaşlar. Burada. Bu şekilde. İlmek belirleyicimi takıyorum buraya. 54. sıra bitti. 55. sırayı 5 sık iğne 1 eksiltme olarak örüyoruz arkadaşlar. Örelim. Sıra sonuna kadar sıra sonuna gelelim. Her zaman eksiltmeleri sonda yapıyoruz. Sonuncu eksiltmemiz bakın. Yani şimdi sona geldiğimizde bu ikisini öreceğiz. Bu eksiltmelerin 6. son eksiltmemiz hep bu sondaki 2 ilmeğe denk gelecek. İlmek belirleyiciliği eksilttiğimize takacağız arkadaşlar. Örelim gelelim 55. sırayı 36 tane sık iğnemiz kalacak. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 4 sık iğne 1 eksiltme yapacağız. Toplam 30 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. 56. sıradayız. Örüp gelelim arkadaşlar. Sonuncu eksiltme. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 3 sık iğne 1 eksiltme yapıyoruz. 57. sırayı örüyoruz. 24 tane sık iğnemiz kalacak. Toplam 6 tane eksiltme yapacağız. İkinci eksiltme yapacağız. İlmek belirleyicimize takalım. 58. sıradayız arkadaşlar. 2 sık iğne 1 eksiltme yapacağım. 18 sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Toplam 6 tane eksiltme yapıyorum. Doldurma işlemine geçebiliriz arkadaşlar. Kafayı güzelce doldurun arkadaşlar bu şekilde.
Yanakları özellikle şuraları güzelce doldurun. Şimdi ben diğer sıraya geçiyorum. Doldurma işlemini tamamladım. Diğer sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. 12 tane sık iğnem kalacak. Örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Kafamı biraz daha doldurdum. Şuradaki boşluğu engellemek için şu kısımları, şuralara. Siz de doldurun. Şimdi son sıramız arkadaşlar. 6 tane sık eksiltme yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi eksilteceğiz arkadaşlar. Hepsini eksilteceğiz. 6 tane eksiltme yapacağız. Toplamda 6 tane sık iğnemiz kalacak. Sıra sonuna geldiğimizde 60. sıramızı örüyoruz arkadaşlar. Ve bitiriyoruz. Sonra gözleri şekillendireceğiz. 6 tane sık iğnemi yaptım. Yukarıda şöyle bir boşluk kalacak arkadaşlar. Burayı şöyle ipime geçirdim, iğneme geçirdim. Kesinlikle kadife ipte plastik iğne kullanın. Burayı dikiyorum arkadaşlar. Şu şekilde dikiyoruz. Görebiliyor musunuz? Şöyle bakın. İlmeklerin yanından alıyorum. Bakın. Buna değil. Yanındakine batıyorum arkadaşlar. Şimdi ipimi çekiyorum arkadaşlar. Çok çekiştirmeyelim. Bu şekilde ipimizi çektik. Şöyle. Kapandı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada bir tane düğüm yapacağım şimdi. Şöyle ipimin bittiği kısım. Yanına geldim. Onun tarafına atıyorum. Şöyle bir halka oluyor. Buradan iğnemizi geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen bunun şurada dibine bakın. Şurada dibi var. İsterseniz şu orta kısmı da batabilirsiniz. Nasıl isterseniz ben şu dibine batacağım. Görüyor musunuz? İpin dibi. Batıyorum. Rastgele bir yerden çıkartıyorum arkadaşlar. Birazcık çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Kafamı şekillendirdim. Elimle şekline düzeltiyorum. Temiz bir bitiş oldu. Gözleri şekillendireceğiz. İğnemize ip takalım arkadaşlar. Gelelim. Şöyle oyuncak büyük olduğu için uzun bir iğne kullanıyorum. Demir yorgan iğnesi olarak geçiyor. Siyah bir ip taktım ben. Biraz kalın. Fark etmez ama istediğinizi takabilirsiniz. Arkadaşlar şuradan giriyoruz. Şuradan gözün yanından çıkıyoruz. İpimizi şöyle biraz uzun bırakalım. Burada ipimizi bıraktık. Hemen gözün şuradan batıyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Çekiyoruz. Bu şekilde şekillendireceğiz bunları çekerek arkadaşlar. Keselim ipimizi. Bununla aynı kestim arkadaşlar bunu. Bu burada dursun. Diğer göze geçelim. Diğer göze de aynı işlemi yapıp geliyoruz arkadaşlar. Çıkarıyoruz. En son bağlayacağız. Ben gözün birini bağladım arkadaşlar. Şimdi diğerini sizlerle yapacağız. Bu şekilde çekiyoruz. Çektik. İkiye ayırıyoruz. Döndürdük. Bu şekilde çektim arkadaşlar. Şimdi bağlıyoruz.
ittiriyoruz. Çektik arkadaşlar. Çekebildiğiniz kadar çekin, zaten atıyor. Bir, burada 2 defa çeviriyorum. Getirdim ve bağladım. Evet. Sağlamlaştırmak için bir kez daha bağlıyorum. Bunu da bir kez daha bağlayalım. Birkaç kez düğüm atın arkadaşlar burada. Birkaç kez düğüm atın arkadaşlar bu işlemlerde. Tamamdır. Gözlerimizi şekillendirdik. İplerimizi takmayı da göstereceğim size şimdi. Kaybediyoruz iplerimizi. Tekrar iğnemize takalım. Tamam. İpimizi taktık arkadaşlar. Ve dibinden bu şekilde herhangi bir yere çıkıyoruz. Birazcık sıkıştırıyoruz ve kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gözlerimizin hepsini de saklayalım. Kafa işlemimiz, gövdemiz, oyuncağımız hazır arkadaşlar. Şimdi burun ve kulakları yapacağız. Arkadaşlar şimdi oyuncağımızın kulağını yapacağız. İpimi doladım. Sihirli halka yapıyorum. 6 tane sık iğne yapacağım içine. Birini saymıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekiyoruz. Gözüküyor mu bakayım? Şuradaki ipimizi arkadaşlar çekiyoruz. Halkamızı kapattık. Sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya batıyoruz arkadaşlar. Sıramızı kapatıyoruz. Bir zincir çektim. Şimdi hepsine 2 tane yapacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Hemen dibine battım. Zincir çektim yerin. 4 oldu. 5 oldu. 6 8 10. Sonuncu arttırmamı da yaptım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. İlk battığım sık iğnenin başına batıyorum. İlmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi bir sık iğne yapıyoruz. Bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Toplam 6 tane arttırma yapıyoruz. Birinci arttırmayı yaptım. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Bu şekilde arkadaşlar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. sık iğnenin tepesine batıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şimdi bir sık iğne bir eksiltme yapacağız ama ilk önce bir sıra 18 sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Dibine batıyorum. 18 tane sık iğnemizi örelim gelelim arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 18 sık iğneyi örüp geliyoruz. Ördüm arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Kapamamı yaptım. Şimdi bir sık iğne yapıyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz bu sırada. 12 tane sık iğnemize geri düşeceğiz. 6 tane eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltme. 2'yi yaptım. Üçüncü eksiltme yaptım. Bir sık iğne çektim. Dördüncü eksiltme. Bir sık iğne. Beşinci eksiltme. Bir sık iğne. Ve sonuncu eksiltmemi yaptım arkadaşlar. İlk battığım sık iğnemin tepesinden geçiriyorum. Ve kapatıyoruz arkadaşlar bu şekilde.
Zincir çekmiyoruz. Bunu dikeceğiz. Bu kulaktan 2 tane örüyoruz. İpimizi biraz uzun bıraktık. Dikmek için kullanacağız. Çıkartalım arkadaşlar içinden şu şekilde. Böyle duracak. Ben diğer kulağı örmüştüm. Onu da ipini çekelim. Bu ipi bunun içine koyacağız dikerken bu şekilde olacak. Şöyle hafif kıvırıp dikeceğiz arkadaşlar. Buruna geçelim arkadaşlar. Şimdi sihirli halka yapacağız yine. Bu şekilde yapıyoruz. İpimizi doladık. Bir zincir sabitledik. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. İpimizi çekiyoruz. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. sık iğnemize tepesine batıyoruz. İpimizi bununla saklayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde burun olduğu için içine koyamıyoruz. Böyle yürütelim. Bir tane zincir çektim. Şimdi arttırma yapıyorum arkadaşlar. Hepsine 2 tane batıyorum. Toplam 12 tane sık iğnem olacak. 2. Birinci arttırmamızı yaptık. İkinci arttırma. İpimi bakın şu şekilde yürütüyorum. Buradan üstüne koyarak yürütüyorum arkadaşlar. Üçüncü arttırma. Dördüncü arttırma. Beşinci. Bir arttırma daha yapalım. İpimi götürmeyi bıraktım. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. sık iğnemizin tepesine batalım. Ve çıkartalım arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Şimdi bir tane sık iğne, bir tane arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bir sık iğne, bir arttırma arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Sık iğne, arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma arkadaşlar. Arttırmamızı yaptık. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani saydık 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Arkadaşlar siz buraya ilmek belirleyici de takabilirsiniz. O şekilde de yapılabilir. Şimdi bir zincir çekiyorum. Son sıramızı yapacağız birazdan. Son arttırma sıramızı. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. 1, 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2 sık iğne, bir arttırma. 6 tane arttırıyoruz. 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. İkinci sık iğnem. Arttırıyorum arkadaşlar. 1, ikinci sık iğnem. Arttırıyorum. 1, 2. Arttırıyorum arkadaşlar. 1, 2 ve sonuncu arttırmamı da yapıyorum. 24 tane sık iğnem oldu. 1, 2 bıraktım. İlk battığıma sık iğnemin tepesine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arttırma eksiltme yapmadan 24 tane sık iğnemi örüyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldik. Birleştirmemizi yapalım. Zincir çekmedim. Gördüğünüz gibi. Direkt kapattım. İpimi biraz uzun keseceğim. Dikme işlemi için. İçinden çıkartıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Kapama işlemini de yapmış olduk. Şimdi burnun siyah kısmını yapacağız. Bunu da buraya koyalım. Elinizde hangi siyah ipiniz varsa onu kullanın. Ben şöyle Alize'nin Baby Best siyahını kullanacağım. Biraz ip bırakayım. Açtım ipimi. 2,5 numara tığ kullanıyorum.
Evet arkadaşlar, şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın, ipimi doladım, şöyle 5 tane zincir çekiyorum. İlk zinciri çekeceğim ve ipimi kaydıracağım arkadaşlar. Şimdi 5 zincir. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektim. 3 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın, buna batmıyorum, buna batıyorum. 1 2, yanındakine battım. Bunun yanındakine battım. 3. Şimdi bu sonuncuya 3 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sık iğnem. Bakın. Seyirte çok gözüküyor mu bilmiyorum. Buraya batarsam boşluk oluşacak. O yüzden şuraya batıyorum. Bakın. Şöyle batıyorum. Bunu da arkaya alıyorum. Buraya 2 tane daha sık iğne yapıyoruz. 1 2. Toplam 3 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi diğer tarafına geçtik. İpimizi yürütelim. 1 2 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şu sonuncu, şuradaki sonuncu ilmeğimize bunu arkadaşlar 3 tane sık iğne yapıyoruz aynı yere. 1 2 ve 3. 3 tane yaptık arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Şurası ilk battığımız sık iğnemizde. Birleştirelim. Birleştirdik arkadaşlar. Şimdi diğer sıramızdayız. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırma yapıyorum şimdi. Şimdi 3 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar ilk önce. Hemen dibine batıyorum. 1 2 ve 3. Buraya 3 tane, toplam 3 adet arttırma yapıyoruz. Birinci arttırmayı yapıyorum. İkinci arttırmayı yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü arttırmamı yapıyorum. 3 tane arttırma yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 ve 3. Şimdi yine 3 tane arttırma yapacağım arka arkaya. Şuraya batıyorum. Birinci arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. İkinci arttırma. 2 tane battım. Ve üçüncü arttırma. Sonuncu arttırmamız. Sıra sonuna geldik. Kapatma işlemini yapıyoruz. İlk yaptığımız sık iğne. Şöyle yapabiliriz. Sayalım arkadaşlar. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 saydığımızda, yani ilk sık iğnemizin tepesine batıyoruz. Çıkartıyoruz arkadaşlar. Burnumuz da bitti. Çıkartabiliriz. Uzun bırakalım biraz. Yine dikiş yapacağız. Kestik arkadaşlar. Çıkartalım. Şimdi bunları takalım. Evet arkadaşlar, burnumuzu takacağız. Şimdi şöyle göstereyim size. 1 2 2 tane sıramızı bırakıyoruz. Hemen altına, bitişini şuraya siyah yerine yerleştiriyoruz burnumuzu. Göz kararı yerleştirdim ortalı. İğneyle sabitledim. Şuradaki ipi altına koyacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Dikelim arkadaşlar. Önce bunu dikiyoruz. Alttan alttan. İğnemizi çıkaralım. Bunu buraya attıralım arkadaşlar. Elyaf kullanacağız şimdi biraz. Son tarafa doğru. Bu şekilde.
Buradan elyafımızı dolduralım arkadaşlar. Çok koymayacağız zaten. Tığımdan yardım aldım. Bu yeterli. Çok az kullandım. Dikmeye devam edelim. Son yere geldik. İpimizi düğüm yapalım. Buradan da geçirelim. Evet arkadaşlar. İçindeki elyafı elimizle düzeltelim. Burun şeklini verelim. Oldu. Bu şekilde. İpimizi arkaya atıyorum ben. Şuradan şöyle geçiriyorum. Çıkartabiliriz. Şu arkadaki küçük ipimiz vardı. Onu kesmemiştim. Yürütmüştük ya. Onunla bağlayalım arkadaşlar. Sağlam olsun. Kesebiliriz. Plastik iğneme geçirdim. Oyuncağımızın hemen şu gözünün bitimini görüyorsunuz. Buraya denk gelecek. Şöyle. İğnelerle sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım düzgün mü? Yukarıya çıkacak biraz. Sayalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane kalmış. Burası eşit. Şurası biraz yukarıya çıkacak. Şu anda eşit. Dikeceğiz. Bu şekilde etrafından dikip şurada bir boşluk bırakacağız. Çok aşırı sıkı dikmeyin arkadaşlar. Burada plastik iğne kullanıyorum. Dikkatinizi çekeyim. Çünkü diğer iğneler kadife ipleri güzel dikmiyor. Burada da o top görüntüyü alamazsınız. Diğer iğneleri kullanırsanız. Bu şekilde her ilmeğe batıyorum. Hepsine batmanız önemli. Bütün ilmeklere batarak ilerliyorum. Bakın. Batarak dikeceğiz. Sıra sonuna kadar dikelim. Gelelim arkadaşlar. Şurada küçük bir boşluk bırakacağız. Bakın. Şu kısımda küçük bir boşluk olacak. Şurada şöyle bir açıklık bıraktım arkadaşlar. Buradan elyaf koyacağız. Çok aşırı doldurmanıza gerek yok. Güzelce yaydırarak, yukarılara ittirerek dolduruyorum. Biraz da buraya. Her yere koyuyorum arkadaşlar. Çok aşırı koymayın. Kontrollü ilerleyelim. Bakalım. Şu kısma da biraz koyalım. Şimdi şurayı kapattığımızda dolduramayacağımız için buraya fazladan şu parçayı koyuyorum. Elimizde şekil vereceğiz. Böyle. Dikmeye devam edelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar dikeceğiz. Elyafları almadan dikin. Elinizle ittirin elyafları. Son ilmeğimizi de dikelim. Diktik arkadaşlar. İpimizi bağlayıp saklayalım. Burnumuz bitti.
Alıyorum ipimi. Geçiriyorum. Artık saklayabiliriz. Hemen yanından battım. Herhangi bir yerden çıkarttım arkadaşlar. Kesiyorum. Videonun devamında kulakları dikeceğiz. Elimizle burnumuza şekil verelim. Şöyle. Tamam. Eşit bir şekilde dağıldı arkadaşlar. Kulakları dikeceğiz. Arkadaşlar ben kulağının birini diktim. Şu şekilde. Gözüküyor mu? Şurada. Şimdi bunu sizle beraber dikeceğiz. Nereye diktiğimi size göstereceğim. Şöyle kafasını gösteriyorum. Ayarlıyorum videoyu bir saniye. Arkadaşlar şu tepe noktasını görüyorsunuz. Yuvarlak kısım. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. Şöyle. Üçüncünün tam bitişini denkleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane iğneyle bunu yerleştirdim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biraz yakınlaştıralım. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane de sıranın altına son ilmeğimizi geçiriyoruz. Bu şekilde bunu buradan dikeceğiz arkadaşlar. Plastik iğne kullanıyorum yine. Altından girdim. Yukarıdan çıkarttım. Bu şekilde. Yukarıdan çıkarttım arkadaşlar. Şimdi yukarıdan atıyorum. İğnemizi çıkartalım. Böyle dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Dikerken elimde şöyle bir şekil vardı. Ortasına bastırıyorum. Buradan dikeceğiz. Etrafını da dikeceğiz. Bütün ilmeklere batacağız arkadaşlar. Evet, dikelim arkadaşlar artık. O kısımlarından bu şekilde alıyoruz. Alttan alıyoruz. Dibinden. Sıkıştırarak ilerleyelim. İğnelemek çok önemli bu aşamada. Doğa. Annem. Saklıyoruz arkadaşlar. Kulaklarımızı dikmiş olduk. Bu şekilde. Şimdi kaşlarını ve ağzını yapacağız arkadaşlar. Şöyle siyah ipimden aldım. Katını falan inceltmedim. İğnemi aldım. Bu iğneyi kullanıyorum bunda. Şuradan rastgele bir yerden batıyorum arkadaşlar. Şurada ben noktalarını belirledim. Size sayı vereyim. Gözünün hemen bakın şu hizasından, bitiminden sayıyorum. 1, 2, 3 ve dördüncünün bitişine taktım. Hemen yanına 1, 2 ve üçüncüyü saydım. Bir aşağı indim, taktım arkadaşlar. Bu gözle aynı şekilde yapıyorum. Azı da göstereceğim. Buradan çıkıyorum.
Ucunu bırakıyorum burada. Buraya batıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 aşağısı. Batıyorum. Ağızdan çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, ben göz kararı ayarladım. Şuraya takacağım. Tam ortası. Yine size sayı vereyim. 1, 2, 3. Göz bitiminin üçüncüsü. Yakınlara, bir yerlere geliyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Ağzımızı yapalım. Bakın 1, 2. 2 bırakıyorum şuraya. Hemen dibinden yanındakine çıktım. Bu şekilde. Bakın aşağıdan 1 ve 2'yi bıraktım. Buradan gidiyorum. Ve tam bu noktaya batıyorum arkadaşlar. Şimdi karşıdan çıkartıyorum. Olarak ayarladım sıkılığını. Ağzımız bu şekilde oluyor. Baktık. Şimdi buraya sabitleme yapacağım. Tekrardan karşıdan çıkartıyoruz. Bu şekilde. Bir kez daha yapalım. Ağzımızı sabitleyelim. Bir kez daha batıyorum dibinden. Bu kez şuradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Gelebildiğim kadar yakınına geldim. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Tekrar aynı yerin dibine battım ve buradan çıkıyorum. Ve hiçbir iz belli olmuyor arkadaşlar. Burada bağlayabiliriz. Sıkı bir şekilde bağlayalım. 2'den fazla düğüm atmayın. Evet. Böyle ipimizi saklayalım. Şurada ben biraz fazla sıktım. Bunu da düzeltelim. İçeriye kaktıralım arkadaşlar. Çok aşırı sıkmayın ipi. Bu şekilde. Düzelttik. İpimizi dibinden batıp çıkartıyoruz. Kaşımızı ve ağzımızı yaptık arkadaşlar. Ayımız hazır. Po hazır. Şimdi hırkasını ve bal kavanozunu yapacağız. Önce hırkasını yapalım arkadaşlar.